Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ilk defa göreceğiniz kahveli poğaça tarifi vereceğim. Kahveli çikolatanın uyumunu da siz düşünün artık. Ve sözü uzatmadan tarife başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 1 yemek kaşığı yani yarım paket kuru maya ekledim. Tam olarak 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Yarım bardak sıcak suyun içerisine tepeleme 1 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. Yani Nescafe. Güzelce karıştırdım. Ve onu da döküyorum. Yine yarım su bardağı kadar ılık süt. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve şeker eriyene kadar biraz karıştırıyorum. 1 tane yumurta ekliyorum. Yine yumurtayı da karıştırıyorum. Şimdi ununu ekliyorum. Lütfen ununuzu kontrollü ekleyin. Ben 5 su bardağı un kullandım. Hatta 5 su bardağından çok az fazlaydı. Biraz da tuz ekledim, çok az. İlk önce kaşıkla karıştırıyorum. Ununu biraz daha ekleyip kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Umarım bu tarifi çok beğenirsiniz. İnanın biz çok beğendik. Sizler de deneyin ve bana yorumlarınızı yazın. Hamurum toparlanmaya başladı. Tam bu kıvamda olacak, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur. Hamurun üzerine hava almayacak şekilde streç filmle kapatıyorum ve 1-1,5 saat mayalanmaya bırakıyorum. Şekerli bir hamur olduğu için mayalanma süresi biraz daha uzun olacak. Ben tam 1,5 saat mayalandırdım. Ve hamurumun havasının çıkması için hamuru güzelce toparlayacağım şimdi. Küçük bir hatırlatma. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup o yandaki bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Hamurdan tam olarak 16 eşit beze çıkardım. Bezelerimi bu şekilde elimde yuvarlayarak hazırlıyorum. Bezelerimin hepsini tuttum ve ben bezelerimi yaparken üzerleri kurumasın diye böyle bir poşetle kapattım. Şimdi poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. Elimle yaklaşık bir 13-14 santim çapında açacağım. Sonra merdanemle biraz daha açtım. Ve ortada böyle 1-1,5 santim kalacak şekilde iki taraftan kesiyorum. İçerisine kahvaltılık sürülebilir çikolata koydum. Ve lütfen bu aşamayı dikkatli izleyin. Uç kısımlarını yapıştıra yapıştıra hamurumu katlıyorum. Bu kadar basit. Hamurda harika bir kahve kokusu var. Piştikten sonra da çok hafif bir kahve aromasıyla çikolata inanın çok lezzetli oluyor. Uçlarını bu şekilde elimle iyice sıkıştırıyorum. İkisi yan yana duracak şekilde böyle poğaçalarımı ayarlıyorum. İşte bu kadar. Tekrar göstereceğim. Lütfen dikkatli izleyin. Bezenin ters kısmını çevirip elimle açtım. Yine bıçakla her iki tarafından karşılıklı kesiyorum. Çikolatayı koydum. Sizler de denediğiniz tariflerin
fotoğrafını alt köşede çıkacak olan Instagram adresinden bana gönderirseniz çok mutlu olurum. Kahve ve çikolatanın uyumunu bu poğaçada hissedeceksiniz. Şekil vermesi de çok kolay. Ortadan ikiye katlıyorum. Ve bu kadar basit. Özellikle bu tarif için yorumlarınızı bekliyorum. Ve son 2 poğaçamı da yapıyorum. Lütfen dikkatli izleyin. Çok kolay ve zevkli bir yapma şekli var. Ve işte bu şekilde olacak. Bütün poğaçalarımı hazırladım. Şimdi üzerini kapatıp bir 20 dakika tepsi mayası için beklettim. Üzerlerine bir yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağını güzelce karıştırdım. Poğaçalarımın üzerine güzelce sürüyorum. Her yerlerine gelmesine dikkat edin. Tamamen sürdüm ve şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 dakikada üzerleri güzelce kızarana kadar pişirdim. Mükemmel bir görüntü oluştu. Poğaçalarım soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Bu şekil benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Servis tabağına aldım. Sizler için daha yakından gösteriyorum. Her yeri gayet güzel pişmiş. Yumuşacık pamuk gibi de olmuşlar. İç kısmını da göstereceğim. Bu arada yaramaz Türkan Lina'nın sesi de hiç durmuyor. Gayet güzel pişmiş. Lezzeti de şahane bir poğaça tarifi. Tekrar gösteriyorum. Türkan Lina her zamanki gibi yemek için sabırsızlanıyor. Ona küçük bir parça veriyorum. Ve güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.